Yönetmen ve yazar Brian Bertino, korku sahnesine ilk kez 2008 yapımı modern klasiği Yabancılarla büyük bir giriş yaptı. Dehşet verici Ev İstilası filmi o kadar büyük bir hit oldu ki bir seri başlattı. Ancak ilk denemede harikalar yaratan birçok yönetmen gibi geçmişi tekrarlamak zor oldu. Neyse ki Bertino, daha önce işe yarayanı tekrarlayarak başarılı olmaya çalışmadı. 2014 yapımı Bülbül'ü başaramadı. Ancak 2016 yapımı Canavar ve 2020 yapımı Karanlık ve Kötü daha iyi çalışmalardı. Brian Bertino, filmlerinde kadın kahramanlar bulundurmayı seviyor ve son filmi Vicious da farklı değil. Geçtiğimiz yılki The Watchers'la türdeki çizgisini sürdüren Dakota Fanning'in başrolünde yer alan Vicious, Bertino tarafından hem yazıldı hem de yönetildi. Sonlara doğru tahmin edilebilir hale gelip biraz fazla uzun sürse de güçlü bir açılış performansı, ürkütücü bir atmosfer ve Fanning'in muhteşem performansı, Vicious'ı eğlenceli ama kusurlu da olsa izlenmeye değer küçük bir korku filmi haline getiriyor. Dakota Fanning ve Catherine Hunter, Vicious filminde başrolde. Vicious, incelikle işlenmiş bir korku filmi için gereken tüm lezzetli malzemelerle başlıyor. Karlı bir banliyöde Noel zamanı ama sokaklarda kimseyi görmüyoruz. Koyu renkli ahşap ve kötü şeylerin saklanabileceği daha da karanlık köşeleri olan büyük ve eski bir evde, Polly adında tek başına yaşayan bir kadın oturuyor. Sonra, gece vakti kapı çalınıyor. Bu zaten yeterince korkutucu ama Polly kapıyı açmadan önce sorun çoktan başlamış oluyor. Bertino onu üzmüyor ama Polly zor zamanlar geçiriyor. Sonsuza dek bitkin görünen üzgün bir ruh ve onu ayakta tutan tek şey birbiri ardına içtiği sigaralar. Patronundan gelen sinir bozucu bir sesli mesaj ve Polly'nin annesine gelen aramalarla daha derin bir dramanın ipuçlarını ara sıra duyuyoruz. Kötü bir şey olmuş ama Polly, ertesi günkü iş görüşmesine hazırlanarak hayatını yoluna koymak için mücadele ediyor. Sonra kapı çalınıyor ve her şey alt üst oluyor. Polly, sahne ve ekran emektarı Catherine Hunter'ın canlandırdığı yaşlı bir kadını verandasında bulmak için kapıyı açar. Küçük yaşlı kadın kaybolmuş ve kafası karışıktır. Ancak bu bir korku filmi olduğu için ona inanmıyoruz. Üzgünüz ancak silahlar gizemli yaşlı kadınları bir nesil geriye attı. Polly'e bunu yapmaması için bağırmak istiyorsunuz. Ancak iyi bir insan olduğu için yaşlı kadını soğuktan koruyarak içeri alıyor. Birkaç dakika sonra içinde kum saati olan bir kutu çıkarıyor ve Polly'e bu gece öleceğini söylüyor. Bunu cadıca bir neşeyle değil, gerçek bir korku ve kaygıyla söylüyor. Bunun şimdiye kadar yaptığı en kötü şey olduğuna söz veriyor. Ancak Polly'e bu kutuyu vermek zorunda. İçeride bekleyen her neyse belki kaçılabilir. Ancak bu pek olası değil. Ve sonra ev sahibi korkmuştur, kadın kutusuyla birlikte dışarı atılıyor. İşte o kutu gizemli bir şekilde tekrar ortaya çıktığında Polly'nin hayatı geri dönüş olmayan bir yola giriyor. Brian Bertino, The Strangers gibi ürkütücü bir atmosfer yaratıyor. Brian Bertino bize bir şey öğrettiyse, o da bu adamın atmosfer yaratmayı çok iyi bildiğidir. En iyi örneği olan The Strangers bununla dolu. Biraz tenha bir evdeyiz. Gece vakti ve karakterler kapı çalınmadan önce bile gerilimle dolu. The Strangers'ın her yerinde karanlık gölgeler var ve neredeyse dayanılmaz bir şekilde yavaş yavaş vidalanıyor. Konular farklı olsa da bu Vicious'a benziyor. Burada maskeli katil yok. Sadece ürkütücü bir kadın ve bir kutu. En azından bir ilk. Vicious, görsel olarak o kadar rahatsız edici bir evle dolu ki, klişelerle dolu bir karmaşa olabilirdi ki etraftaki dehşet olmasa bile birinin nasıl yaşayabileceğini merak ediyorsunuz. Oysa Vicious'taki ev, konusu için yeterince büyük ancak Polly'nin tüm bu sessizlikte bu kadar yalnız olması her şeyi tedirgin edici kılıyor. Yaşlı kadın boğuk sesiyle tüylerimizi diken diken ediyor. Ama bizi oraya getiren şey, o çarpık gülümsemesiyle çılgın kahkahasıyla bir klişe gibi davranması değil. O bir insan ama beraberinde uğursuz şeyler getiriyor. Ani korkutmalar var. Ama abartacak kadar değil. Vicious'ın asıl olayı bu değil. Bunun yerine kutunun içinde ne olduğunu bulup onunla başa çıkmaktan ibaret. Polly kutuyu açtığında doğaüstü bir şeyler oluyor ve tam olarak ne yazdığını yapmazsa canını alacak. Bertino bunu Polly ile çözmeye zorluyor. Bir uzman bulup her şeyi bize anlatmaları için bir bilgisayara girme saçmalığı yok. Bu, benimsenen yaklaşımın mükemmel olduğu anlamına gelmiyor. Neler olduğunu anladığınızda Vicious kendini tekrarlıyor ve çalışma zamanını daha önce gördüğünüz tahmin edilebilir korkutmalarla dolduruyor. Bayat bir cevabı olan oldukça tahmin edilebilir bir öncül, ancak her şeyi bir arada tutan şey yıldızı. Dakota Fanning,
Sürüklenmeye başladığında Vicious'ı hareket ettirmeye devam ediyor. Vicious, bazı şeyleri geri tutuyor ama bazen fazlaca. Polly'nin kötü zamanlar geçirdiğini biliyoruz ama tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ayrıca annesi, kız kardeşi ve küçük yeğeni için çok şey hissettiğini de biliyoruz. Ama korkutucu kısımlar başlamadan önce onların etkileşimlerini görmüyoruz. Bu hem canlandırıcı hem de sinir bozucu. Bir film bize asla çok fazla şey anlatmamalıyken, Vicious her zaman yeterince göstermiyor. Bu yüzden Dakota Fanning gibi iyi bir oyuncunun başrolde olması çok önemli. Özellikle de onu neredeyse her sahnede takip ettiğimiz için. Birçok sahnede tek başına, dehşete kapılmış gibi görünüyor veya sonuçları kilometrelerce öteden görebileceğiniz sekanslarda telefonda konuşuyor ve bizi içine çekmek için onun etkileyici yüzüne ihtiyacımız var. Fanning'in sessiz özgüveni sayesinde, neden önemsediğimizi bilmesek bile Polly'yi önemsiyoruz. 98 dakikalık Vicious, 3. perdenin uzun süredir teslim olmaktan kaçındığı korku klişelerine saplanıp kalmasıyla belki de 10 dakika fazla uzun. Canavar, geçmiş filmlerde hissettiğimiz tanıdık bir varlığa dönüşüyor ve sondaki sürpriz o kadar kolay tahmin ediliyor ki, son dakikada bizi şok edecek bir sarsıntı yok. Seyirci nasıl biteceğini aşağı yukarı biliyor ama asıl eğlence oraya varmakta. Brian Bertino, korkutucu bir öncül bulma, ürkütücü bir ortam oluşturma ve tüm bunların ortasına inandırıcı bir karakter yerleştirme konusunda başarılı olmuş. İşte işin yarısı burada bitiyor. Vicious'ın kusuru, tüm bu vuruşları filmin sonuna kadar nasıl sürdüreceğini bilmemesi. 3. perdede bağlantılardan çok ıskalamalar var ve ismine göre, gelecek kan ve vahşete rağmen asla yeterince vahşi değil. Yine de başkasınınkini keserken sizi tetikte tutacak. Vicious, 2025'in en iyi korku filmlerinden biri olarak tarihe geçmeyecek. Ancak soğuk ve karanlık bir gecede zamanınıza değer. Vicious, VOD'de yayınlanacak ve 10 Ekim'de Paramount Plus'ta yayınlanmaya başlayacak.